Tarihin fısıltısına hoş geldiniz. Zamanın derinliklerinden gelen bir fısıltıyla tarihin en büyük gizemlerini ve efsanelerini aralamaya hazır mısınız? Yılanların şahı, Şahmeran'ın kadim sırrı ve trajik sonunun 4000 yıllık hikayesi. Başlangıç, mitolojinin derinliklerinden gelen bir fısıltı, ağaç kadim toprakların sırrı, Anadolu, medeniyetlerin beşiği, efsanelerin nefesi. Bu toprakların her köşesi binlerce yıllık hikayelerle, sırlarla ve kehanetlerle örülüdür. Ancak aralarında öyle bir tanesi vardır ki, bilginin, şifanın ve trajedinin en derin köklerini barındırır. Şahmeran efsanesi. Bizler bu hikayeyi dilden dile, nesilden nesile aktarırken, onu sadece bir masal sanırız. Oysa Şahmeran, sadece yarı kadın yarı yılan bir varlık değil, aynı zamanda doğanın bilgeliğinin, dişil gücün ve insan ihanetinin acımasız yüzünün somutlaşmış halidir. Bu yolculukta sizi yerin 7 kat altına, yılanların barış içinde yaşadığı, insanoğlunun açgözlülüğünden uzak bir diyara götüreceğiz. Orası, yılanların şahının, Şah-ı Mara'nın hüküm sürdüğü yerdir. Şahmeran kelimesinin kökeni bile bu varlığın görkemini anlatır. Farsça, şah, hükümdar, kraliçe ve Maran, yılanlar, kelimelerinin birleşimi, yılanların kraliçesi. Tüm betimlemelerde dişi olarak karşımıza çıkmasına rağmen, adındaki şah unvanı, onun evrensel bir otoriteyi, tüm yılan türlerinin mutlak egemeni olduğunu vurgular. Anadolu'da, özellikle Mersin'in Tarsus ve Adana'nın Yılankale bölgelerinde, kök salan bu efsane, sadece Türkiye'ye özgü değildir. İzleri, Hint, İran, Arap ve hatta Yunan mitolojisine kadar uzanır. O, bilgiyi ve sırları saklayan, kadim dünyanın son tanığıdır. Şahmeran'ın vücudu iki dünyaya aittir. Belden yukarısı, dillere destan güzellikte, zeki ve merhametli bir kadın. Belden aşağısı ise gümüş pullarla kaplı, heybetli, sonsuz bir yılan gövdesidir. Bu ikilik, onun hem şifayı, hem de zehiri, hem iyiliği, hem de kehaneti barındırdığını gösterir. Şahmeran'ın mitolojik kökenleri ve kültürel bağlantıları. Şahmeran'ı anlamak için yılan figürünün mitolojideki rolüne bakmalıyız. Yılan, hemen hemen tüm kadim kültürlerde yenilenme, şifa, bilgelik ve ölümsüzlük sembolüdür. Deri değiştirmesi, sürekli bir döngüyü, yeniden doğuşu simgeler. Mitolojideki bu figürün en yakın akrabası, Hititlerin Illuyanka efsanesindeki yılan yaratığıdır. Ayrıca, Yunan mitolojisindeki yılan saçlı Gorgon Medusa ile olan dişi yılan bağlantısı da dikkat çekicidir. Medusa, bakışıyla taşlaştıran bir canavar iken, Şahmeran, bilgeliğiyle hayat veren bir kraliçedir. Ancak her ikisi de güçlü ve trajik sonları olan dişil yılan figürleridir. Bir başka önemli bağlantı, özellikle İslami ve Arap kültürü kaynaklı Camasbname ve Bulukiya hikayeleridir. Bu anlatılarda da kahraman, dünyevi sırlar peşinde koşarken, yeraltının bu bilge kraliçesiyle karşılaşır. Şahmeran, bu varyantlarda da tüm bitkilerin sırrını, tıp bilgisini ve dünyanın kaderini bilen varlık olarak öne çıkar. Bu kadim bilgeliğin en somut kanıtı, günümüzde tıbbın sembolü olarak kullanılan yılan figürünün, yani Asklepios'un asasının kökeninin Şahmeran'a dayandığı rivayetidir. Efsaneye göre, Şahmeran'ın Lokman Hekim'e aktardığı şifa bilgisi, zamanla tüm dünyaya yayılmış ve tıbbın amblemi olmuştur. Bu, Şahmeran'ın sadece bir yerel efsane değil, evrensel bir bilgi ve şifa arketipi olduğunu gösterir. Şahmeran'ın diyarı, 7 kat yerin altındaki bir cennettir. Orada yaşayan yılanlar, meranlar, akıllıdır, barışçıldır ve kraliçelerine sonsuz sadakatle bağlıdır. Şahmeran, onları insanoğlunun kötülüğünden, hırsından ve açgözlülüğünden koruyarak binlerce yıl boyunca uyum ve bilgelik içinde yaşatmıştır. Ancak bu uyum bir gün oraya düşen bir ölümlü tarafından bozulacaktır. Cemşab'ın inişi, ihanetle başlayan dostluk, Ağacı Mağara'daki hapis ve aydınlığa doğru, efsanenin kahramanı Cemşab, geçimini odun satarak sağlayan fakir ama dürüst bir gençtir. Hayatının dönüm noktası, açgözlü arkadaşlarıyla birlikte keşfettiği bal dolu mağaradır. O gün Cemşab ve arkadaşları büyük bir bal kaynağı bulmanın heyecanı içindedir. Mağaranın derinliklerine ulaşmak için Cemşab'ı bir iple aşağıya indirirler. Genç adam, mağaranın karanlık, nemli ve ürkütücü derinliklerine inerken, arkadaşları yukarıda hesap yapmaktadır.
hırs ve açgözlülük insanın en zayıf noktasıdır. Arkadaşları paylarına daha çok bal düşmesi için akıllarına gelen en iğrenç şeyi yapmaya karar verirler. Cemşab'ı terk etmek. İpi kesip kaçarlar. Cemşab mağaranın dibinde yapayalnız kalır. Karanlık, umutsuzluk ve ihanetin acısı genç adamı sarar. Ne kadar bağırsa da sesi o taş duvarlarda boğulur. Günlerce açlıkla, susuzlukla ve yalnızlıkla mücadele eder. Hayatının sonu gelmiş gibi hisseder. Tam da bu umutsuzluğun en derin noktasında, gözü mağaranın duvarında hafifçe parlayan bir noktaya takılır. Çok ince, neredeyse görünmez bir ışık sızıntısı. Bir umut, bir fısıltı. Cemşab cebindeki küçük bıçağı çıkarır. Günler süren yorucu bir çalışmayla o ince deliği yavaş yavaş santim santim büyütmeye başlar. Her bir taş parçası onun hayata tutunma çabasıdır. Her kazı darbesi onu ihanetin karanlığından bir adım daha uzaklaştırır. Nihayet delik bir insanın geçebileceği büyüklüğe ulaştığında Cemşab içeri süzülür. Gözleri mağaranın karanlığından sonra gelen bu görkemli aydınlığa alışmakta zorlanır. Karşısında sadece bir mağara değil, gizemli bir diyar vardır. Burası, yeraltının 7 kat altında, kimsenin hayal edemeyeceği bir cennettir. Eşsiz kokulu, adını bilmediği çiçekler. Süt beyazı, kristal berraklığında suların aktığı havuzlar ve her yerde yüzlerce, binlerce yılan, bu yılanlar yeryüzündeki akranları gibi ürkütücü değildir. Onların gözlerinde zeka ve sükunet vardır. Cemşab korkuyla geri çekilirken yılanlar hiç hareket etmez. Gözlerini ona dikmiş, sanki onu bekliyormuş gibi bakarlar. Ardından havuzun kenarındaki mücevherli tahtta oturan o figür belirir. Belden yukarısı güzelliğiyle göz kamaştıran bir kadın. Saçları ipek gibi omuzlarına dökülmüş, bakışları binlerce yıllık bilgeliği taşıyor. Belden aşağısı ise gümüş ve beyaz pullarla ışıldayan devasa bir yılan gövdesi. Yılanların kraliçesi Şahmeran. Bey kraliçe ile geçen yıllar ve bilgelik dersi. Şahmeran, Cemşab'ın korkmamasını, kendisine burada bir zarar gelmeyeceğini söyler. Genç adam, yılanların diyarında bir nevi esir, bir nevi misafir olarak yaşamaya başlar. Bu esaret Cemşab için aslında büyük bir okuldur. Yıllar geçerken Şahmeran Cemşab'a sadece bir barınak sunmaz, aynı zamanda ona hayatın sırlarını öğretir. Kraliçe, tüm bitkilerin dilini, şifalı otların gücünü ve dünyadaki tüm kadim bilgileri bilmektedir. O, dünyanın ruhunun ve hafızasının canlı bir yansımasıdır. Cemşab, Şahmeran'ın yanında geçirdiği her gün yeryüzündeki ömründen daha değerli şeyler öğrenir. Öğrenir ki, iyilik ve kötülük her yerde, yılanların arasında bile vardır. Ama kraliçenin bilgeliği, meranları barış içinde tutar. Şahmeran, Cemşab'a neden yerini insanoğlundan sakladığını anlatır. İnsanlar hırs ve açgözlülükle doludur. Bir sırrı öğrendiklerinde onu hemen kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. Benim bilgeliğim yanlış ellerde tüm dünyayı zehirleyebilir. Bu yıllar ikisi arasında güçlü bir dostluk bağı oluşturur. Cemşab, kraliçenin yalnızlığını anlar, Şahmeran ise Cemşab'ın saf ve dürüst kalbini takdir eder. Ancak Cemşab'ın kalbinde yeryüzünden gelen bir sızı vardır. Ailesine olan hasret. Yıllar geçse de annesinin ve babasının yüzü aklından çıkmaz. Bir gün bu hasret dayanılmaz bir yük haline gelir ve Cemşab Şahmeran'a yalvarır. Kraliçe, Cemşab'ın samimiyetini görür. Onun gitmesine izin vermeye karar verir. Ama karşılığında Cemşab'dan sonsuza dek tutması gereken bir yemin ister. Seni serbest bırakacağım Cemşab. Ama yerimi kimseye, hiçbir şart altında söylemeyeceksin. Beni görenin vücudu pullarla kaplanır. Bu pullar senin bu sırrı taşıdığını gösterecek. Sırrımızı saklarsan güvende kalırsın. Ama bil ki eğer ihanet edersen sadece beni değil, tüm yılanların barışını ve belki de tüm Tarsus'un kaderini mühürlersin. Cemşab, kraliçenin gözlerine bakarak tüm kalbiyle söz verir. Gözleri yaşlıdır, hem kraliçeden ayrılacağı için hem de ona ihanet etmeyeceğine dair kendine söz verdiği için. Şahmeran ona bir hediye verir, kendi bilgeliğinden bir parça. Cemşab artık yeryüzüne, tıp biliminin sırlarına vakıf bir bilgi olarak dönecektir. Yeryüzüne dönüş ve kederli kehanet, sırrın ağırlığı ve padişahın hastalığı, Cemşab yeryüzüne döner. Kimse onun öldüğünü düşünmemiştir. Herkes Cemşab'ın kaybolup gittiğini sanmıştır.
Ailesiyle kucaklaşır, ancak kalbinde taşıdığı büyük sırrın ağırlığı onu hiç terk etmez. Genç adam, kraliçeye verdiği sözü tutar. Kendisine bir hayat kurar, öğrendiği şifalı otlarla insanlara yardım eder. Ama en büyük korkusu, sırtında göğsünde sakladığı o küçük, belli belirsiz pullardır. Bunlar, onun yalanının delilidir. Bu yüzden kalabalıktan uzak durur, vücudunu kimseye göstermez. Yıllar geçer. Hikayenin trajedisi, ülkenin kaderiyle kesişir. Bölgenin padişahı amansız, bilinmeyen bir hastalığa yakalanır. Hiçbir hekim çare bulamaz. Ülke yasa boğulur. İşte tam bu noktada saraydaki hırsın ve kıskançlığın temsilcisi olan vezir sahneye çıkar. Vezir, padişahın iyileşmesinden çok, ülkenin tek hakimi olmayı arzulamaktadır. Bir gün, ülkenin en kadim büyücülerini toplar. Büyücülerden biri, vezire fısıldar. Padişahın derdinin tek dermanı, yılanların şahı Şahmeran'ın etidir. Onun etini yiyen şifa bulur, suyunu içen ise ya tüm sırra vakıf olur ya da ölür. Vezirin gözleri parlar. O sadece padişahı iyileştirmek değil, Şahmeran'ın sonsuz bilgeliğini elde etmek ister. Bu bilgiyle dünyanın en güçlü insanı olacaktır. Hemen her yere haber salınır, Şahmeran'ı gören, yerini bilen herkesi bulma emri verilir. Ancak kimse konuşmaz. Şahmeran'ın diyarı o kadar iyi saklanmıştır ki kimsenin bilgisi yoktur. Vezir bu kez kurnazlığa başvurur. Bir başka büyücü, Şahmeran'ı gören kişinin vücudunda pullar çıkacağını vezire söyler. Vezir hemen o meşhur emri verir. Ülkedeki tüm erkekler belli aralıklarla hamama girecek ve vücutları titizlikle kontrol edilecek. O dönemde hamam, sosyal bir mekan olduğu kadar bir zorunlu arınma mekanıdır. Sıra Cemşab'a gelir. Genç adam korkuyla titrer. Bedenindeki sırlar artık açığa çıkacaktır. Hamamın buğulu ışığı altında Cemşab'ın sırtındaki kraliçenin ona bıraktığı o pullar vezirin dikkatli gözlerinden kaçmaz. Sır ifşa olmuştur. İşkence, ihanet ve son bakış. Cemşab hemen yakalanır ve zindanlara atılır. Vezir genç adama korkunç işkenceler yapar. Onu kraliçesine ihanet etmeye zorlar. Cemşab'ın ruhu iki ateş arasında kalmıştır. Bir yanda hayatını kurtaran ve bilgelik bahşeden sevgili kraliçesine verdiği söz, diğer yanda ise vezirin tehditleri ve hayatının tehlikede olması. İşkenceler dayanılmaz hale gelir. İnsan kendi hayatını kurtarmak için ne kadar direnebilir ki? Günlerce süren acıdan sonra Cemşab'ın direnci kırılır. Gözleri yaşlı, kalbi ihanetle yanarak o lanetli kuyunun yerini vezire gösterir. Sözünü bozmuştur. Yeryüzüne döndüğünden beri taşıdığı o ağır yük şimdi ihanetin lekesine dönüşmüştür. Vezir ve askerleri hemen Cemşab'ın gösterdiği kuyuya giderler. Mağaranın derinliklerine inerler. Cemşab'ın yıllar önce açtığı o deliği daha da büyütürler ve yılanların cennetine girerler. O an yılanlar arasında büyük bir şaşkınlık ve korku yaşanır. Meranlar ilk kez insan postallarıyla kirlenen topraklarını görürler ve vezirin askerleri kraliçelerinin huzuruna çıkarlar. Şahmeran yakalanır. Gümüşü pullarla kaplı gövdesine zincirler vurulur. Kraliçe yeryüzüne binlerce yıllık yuvasından koparılıp çıkarılır. Kuyunun başında pişmanlıktan deliye dönmüş, yüzü gözyaşlarıyla ıslanmış Cemşab durmaktadır. Şahmeran onu görür. Bakışları ne öfke ne de nefret taşır. Sadece binlerce yıllık bir trajedinin derin hüznü vardır o gözlerde. Sanki bu ihaneti daha ilk karşılaştıkları an biliyormuşçasına. Bu, Cemşab'a verdiği sözün değil, insan doğasının bir kehanetiydi. Şahmeran, zincirlenmiş ve ölüme mahkum edilmiş halde bile asaletini ve bilgeliğini kaybetmez. Cemşab'a son bir kez, son bir vasiyetle seslenir. Bu vasiyet, son bir ders, son bir şans olacaktır. Son vasiyet, ölüm ve Lokman Hekim'in doğuşu. Ölümün içindeki şifa ve bilgelik. Şahmeran, son vasiyetini gözleri hala Cemşab'ın üzerinde olacak şekilde açıklar. Bu vasiyet, bilgeliğin en büyük sınavıdır. Beni bir toprak çanakta kaynatın. Vücudumun suyu üçe ayrılacak. İlk sudan içen, dünyanın tüm sırlarına, bitkilerin diline ve tıp ilmine vakıf olur. İkinci sudan içen, anında zehirlenip ölür. Kalan etimi yiyense, amansız hastalıklardan şifa bulur. Vezir, kraliçenin bu sözlerini dikkatle dinler. Amacı, tüm sırların sahibi olmaktır.
Şahmeran hemen orada Tarsus'taki tarihi hamamda, rivayete göre o zamanki eski hamam ya da Şahmeran hamamında, büyük bir toprak çanakta kaynatılır. Vücudu 3 kısma ayrılır, suları da 3 ayrı kaba doldurulur. Vezir, kraliçenin vasiyetini tersine çevirdiğini bilemez. Şahmeran, asıl zehirli olanı bilgelik suyu diye tanıtmıştır. Vezir hırsla dolar. Bilgeliğe ulaşmak için can atan vezir, hiç düşünmeden ilk su olarak belirtilen kaptaki sıvıyı içer. O an zehir tüm vücuduna yayılır. Vezir kaskatı kesilir ve anında oracıkta ölür. Hırs onun sonu olmuştur. Padişahın hastalığına gelince, askerler vezirin ölümünden sonra Şahmeran'ın etini padişaha yedirirler. Kraliçenin son vasiyeti yerine gelmiş, padişah mucizevi bir şekilde iyileşmiştir. Peki ya Cemşab? O, kraliçenin son bakışından vasiyetini ters söylediğini anlamıştır. Şahmeran, son dostuna gerçek bilgeliğin yolunu göstermiştir. Cemşab, tereddüt etmez. Vezirin içtiği zehirli su haricinde kalan, gerçek bilgelik suyu olan 3. kaptaki sıvıyı içer. O an, Cemşab'ın zihninde evrenin sırları açılır. Şahmeran'ın yıllarca öğrettiği tüm bilgiler, binlerce yıllık kadim tıp ilmi zihnine akın eder. Cemşab artık her derde deva olan bilgeliğe ulaşmıştır. Rivayetler bu olaydan sonra Cemşab'ın o bilgelikle Lokman Hekim adını aldığını söyler. O artık yeryüzünün en bilge hekimidir. Padişah iyileşmesinin ardından Cemşab'ı yeni veziri yapar. Cemşab onurlandırılmış ama kalbi sonsuz bir pişmanlık yüklenmiştir. Efsanenin Tarsus'a mirası, kehanet ve bekleyiş, Şahmeran'ın trajik ölümü yeryüzünde büyük bir değişime yol açar. Bir vezir ölmüş, bir fakir genç Lokman Hekim olmuştur. Ama yerin 7 kat altında Meranlar bu olanlardan habersizdir. Şahmeran, esaret zincirleriyle yukarı çıkarılırken yılanlara son bir yalan söylemiştir. Hamama gidiyorum, sonra düğünüm var, birazdan döneceğim. Yılanlar binlerce yıldır kraliçelerinin döneceği umuduyla beklemektedir. Onlar, kraliçelerinin öldürüldüğünü öğrenirlerse intikam için yeryüzüne çıkacaklardır. İşte Tarsus ve çevresinde yüzyıllardır dilden dile dolaşan korkunç kehanet budur. Yılanlar, Şahmeran'ın öldüğünü öğrendikleri gün Tarsus'u istila edecek ve tüm şehri yerle bir edecektir. Bu kehanet, bölge kültürünün derinliklerine işlemiştir. İnsanlar, yılanların bu sırrı öğrenmemesi için yıllarca uğraşmıştır. Şahmeran'ın resmi, evlerin duvarlarına asılır. Amaç, resmi gören yılanların kraliçelerinin hala yaşadığını sanmasıdır. Bu bir tılsımdır, bir nevi korunma büyüsü. Bu resimler, kraliçenin şefkatini ve bereketini simgelemekle birlikte, aynı zamanda yılanların öfkesini dindirme çabasını temsil eder. Bu kehanetin bir uzantısı da meşhur bir sözde geçer. Adana selden, Misis yelden, Tarsus yılandan, Mersin yalandan yıkılacaktır. Tarsus'un kaderi Şahmeran'ın intikamına bağlanmıştır. Peki, yılanlar ne zaman öğrenecek? Efsanenin farklı varyantları, yılanların bir gün kaynayan etin kokusunu alacağını ya da bir başka yılanın tesadüfen yeryüzüne çıkıp gerçeği göreceğini anlatır. O gün, kıyamet günü olacaktır. Şahmeran'ın kültürel mirası ve günümüzdeki yansımaları, ağır sanatta ve gündelik hayatta Şahmeran motifi, Şahmeran sadece bir efsane olarak kalmamış, Anadolu ve Mezopotamya kültürünün en güçlü dişi sembollerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Mardin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şahmeran'ın etkisi çok büyüktür. Halk sanatı, Şahmeran'ın figürü, geleneksel el sanatlarında, özellikle cam altı resimlerinde, nakışlarda, işlemelerde ve kilimlerde sıkça kullanılır. Bu resimler, kötü ruhlardan, yangınlardan ve afetlerden koruduğuna, bereket, uğur ve bolluk getirdiğine inanıldığı için evlere asılır. Genç kızların çeyiz sandıklarında mutlaka Şahmeran motifli bir eser bulunur. Bu, ona bilgelik ve doğurganlık dilemek demektir. Dişil güç ve şifa, Şahmeran, dişil gücün, bilgeliğin ve gizemin sembolüdür. Yılan, sadece zehri değil, aynı zamanda panzehiri de temsil eder. Bu nedenle Şahmeran, şifanın kendisidir. Onun bilgeliği, kadınların sezgisel gücü, şifacı yönü ve yaşamı sürdürme yeteneğiyle özdeşleştirilir. O, toprak anadır, yeraltının kraliçesidir. Tıp sembolü. Daha önce de değindiğimiz gibi, yılanın tıp ve eczacılık alanındaki evrensel sembolizmi,
büyük ihtimalle Şahmeran'ın Lokman Hekim'e aktardığı bilgilerden kaynaklanır. Yılan, yenilenme ve gençleşme yeteneği sayesinde tıbbın temel arketipi olmuştur. Şahmeran'ın hikayesi aynı zamanda sadakat ve ihanet temasını da derinden işler. Cemşab'ın trajedisi, insanın en güçlü duygularının ve en zayıf anlarının bir yansımasıdır. Hikayenin ahlaki ve felsefi derinliği, Şahmeran efsanesi basit bir masal değil, derin bir felsefi metindir. Bilginin fiyatı, Cemşab, bilgeliğe ve vezirliğe ulaşır. Ancak bunun bedeli vicdan azabı ve ihanettir. Hikaye, bize en değerli bilginin bile ahlaki bir bedeli olduğunu hatırlatır. Bilgi, hırsla elde edildiğinde ölümcül bir zehre dönüşebilir. Vezirin sonu, bilginin gücüne hırsla yaklaşanların kaderini gösterir. İnsan doğası. Efsane, insan doğasının ikilemini ortaya koyar. Arkadaşlarındaki açgözlülük, vezirdeki hırs ve Cemşap'taki korkaklık insanlığın karanlık yönleridir. Buna karşılık Şahmeran, koşulsuz şefkati ve fedakarlığı temsil eder. Ölümü bile birilerini kurtarmak ve en yakın dostuna bilgelik bahşetmek içindir. Doğayla uyum, Şahmeran'ın yeraltı diyarı, doğayla uyumun ve barışın hüküm sürdüğü bir cennettir. İnsanoğlunun oraya girişi ve kraliçenin katledilmesi, doğanın bilgeliğine yapılan bir saldırıdır. Kehanet, yani yılanların intikamı, bu dengenin bozulmasının kaçınılmaz doğal sonucu olarak yorumlanabilir. Şahmeran efsanesi, bu nedenle yüzyıllardır popülerliğini korumuştur. Çünkü o, sadece bir yılan kraliçesinin hikayesi değil, insanın kendisiyle ve doğayla olan ilişkisinin trajik bir aynasıdır. Kapanış, yılanların uykusu ve sonsuz bekleyiş, yüzlerce yıl geçti. Tarsus, Misis ve Ceyhan'da insanlar hala o kadim kehanetin gölgesinde yaşıyor. Yılanlar, kraliçelerinin bir gün geri döneceği inancıyla yerin 7 kat altında, huzur içinde uyumaya devam ediyor. Peki ya biz? Bizler, Cemşab'ın ihaneti ve Lokman Hekim'in bilgeliği arasında bir denge kurmaya çalışırken, Şahmeran'ın bıraktığı mirasa sahip çıkıyor muyuz? Yoksa biz de, vezir gibi, bilgeliğin peşinde koşarken hırsımıza yenik mi düşüyoruz? Şahmeran'ın efsanesi bize hep aynı soruyu fısıldar. Bir sırrı saklamak mı daha zordur, yoksa onu açığa çıkarmanın bedeliyle yaşamak mı? Anadolu'nun bu görkemli kraliçesinin hikayesi, sırrın ağırlığını, ihanetin acısını ve sonsuz bilginin değerini taşımaya devam ediyor. Ve o kehanet, her an gerçekleşmeyi bekleyen, kadim bir uyarı olarak bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Tarihin fısıltılarını dinlemeye devam etmek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, unutulmuş hikayeler her zaman fısıldar.